Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 8 halen alınır mı ve 2022 yılında da almaya değer mi? Bunlar hakkında konuşacağız. Şu anda iPhone 8 sıfır olarak satılmıyor. Fakat ikinci elde ortalama 3500 bandında 64 GB bir iPhone 8 alabiliyoruz. Bunun dışında bu videoda bu fiyat bandında bulabileceğimiz Android modellere göre de iPhone 8 ne gibi artı ve eksiler sunuyor? Bunlar hakkında da konuşacağız. Şimdi isterseniz hızlıca iPhone 8'in dış tasarımıyla başlayalım. Tasarım noktasında iPhone 8 genel hatlarıyla alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkarken burada önceki serilere göre biraz daha farklılıklar görebiliyoruz. Malzeme yapısı olarak da telefonumuz amiral gemisi düzeyinde üst segment premium bir yapıya sahip. Burada çerçevelerimizde alüminyum malzeme yapısı bulunurken arka kapağımızda da cam bir yüzeye yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak da oldukça başarılı bir telefon. Elinize aldığınızda güven veren bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık tarafında da iPhone 8 7.3 mm'lik kalınlığa ve 148 gramlık ağırlığa sahip. iPhone 8'in oldukça ideal bir kalınlık ve ağırlığa sahip olduğunu belirteyim. Telefonu tek elle kullansanız dahi hiçbir şekilde elinizi yormuyor. Ön tarafta da iPhone 8'de klasik home tuşunu görürken kalın çerçevelerde bizleri karşılıyor. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek Retina IPS LCD panele sahip olan 4.7 inç boyutunda HD Plus çözünürlükle gelen 60 Hz tazeleme hızıyla inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik bir değerle önümüze çıkan bu ekran DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Dostlar burada ekranın çözünürlüğü düşük seviyede gibi gözükebilir fakat günlük kullanımda kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz düzeyde veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranla gelmiyor. Ekranımızda renkler gerçeğe yakın bir şekilde gösterilebilirken tabii ki güncel telefonlar kadar iyi bir ekranın olmadığını da söyleyebiliriz ama burada şu dengeyi korumak gerek. Görsel deneyim açısından sizi üzecek bir ekran değil ama daha yüksek çözünürlüklü özellikle de AMOLED veya OLED tabanlı bir ekrana sahip olan bir cihazla karşılaştırdığımızda aradaki farkı net bir şekilde hissedebiliyoruz. Bunun yanında özellikle iPhone 7'de söylediğim gibi iPhone 8'de de ikinci el alırken ekranının değişmemiş olması önemli bir detay. Ekran değiştiği zaman bu söylediklerim tamamıyla tersi yönüne dönecek. Hem ekran parlaklığı hem de ekrandaki renk başarımı noktasında kötü bir seviyeye geleceğini belirteyim. Ek olarak parlaklık oranına da değinirsek telefonumuzda 625 nitlik bir parlaklık önümüze çıkıyor. Bu parlaklıkla yoğun güneş ışığı altında ekranı görmekte çok fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Dostlar eğer telefonda çok fazla dizi film izleyip YouTube'da takılıyorsanız iPhone 8'i kesinlikle önermem. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video izlediğinizde seyir zevkini bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi telefonumuzun bence fiyatına göre halen en iyi olduğu alanlardan birine yani kameralarına değinirsek iPhone 8'de arka tarafta tekli bir kamera sistemine yer verildiğini görüyoruz. Bu kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anda bulunduğu 3000-3500 bandındaki fiyatını da hesaba kattığımızda ışığın yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla iyi bir performans verebiliyor. Zaten iPhone'ların kameralarındaki en önemli nokta renkler olması gerektiği gibi abartıya kaçmadan önümüze çıkabiliyor. Bu sayede özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman da gayet kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Bu kameranın en büyük dezavantajı düşük ışık performansı diyebilirim. Bunun dışında hatta kendi fiyat bandındaki Android modellere göre de iPhone 8 daha başarılı sonuçlar veriyor. Ön kameraya da bakarsak burada maalesef 7 megapiksel gibi düşük çözünürlüklü bir kamera karşımıza çıkıyor. Ön kamera olarak cihazımızın günümüz için gerçekten zayıf kaldığını söyleyeyim. Cihazımızın video çekim performansına da baktığımızda kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte güzel çekimler yapabiliyoruz ve elektronik sabitleyicimizin de cihazda bulunduğunu söyleyeyim. Titreşimleri engelleme konusunda da iPhone 8'in ana kamerası rakibi olan pek çok Android modele göre de daha iyi seviyede. Dostlar özellikle video performansı olarak iPhone 8 şu fiyata alabileceğiniz net şekilde en iyi cihaz diyebilirim. Bunun dışında kamera tarafında genel olarak fiyatına oranla iPhone 8'in sizi kesinlikle üzeceğini de düşünmüyorum. Şimdi kameradan donanım tarafına geçersek burada Apple'ın birinci nesil Bionic işlemcisini yani A11 Bionic işlemcisini görürken bu işlemcimize eşlik eden RAM miktarımız da 2 GB olarak önümüze sunulmuş. Depolama alanı olarak da iki farklı yani 64 ve 256 GB'lık seçenekler bulunuyor. Açıkçası telefonda çok fazla oyun oynamıyorsanız ve çektiğiniz videoları da ara
ara bilgisayara aktarıyorsanız 64 GB'lık modelinde halen yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz performanstan bahsedersek, işlemcinin teknik detaylarına girmeden günlük kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans sunduğuna bakalım. Öncelikle PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS, HDR'da da 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Açıkçası bu kadar yüksek kare hızlarının bu fiyat bandındaki hiçbir cihazda görmezken neredeyse 5 yıllık iPhone 8'in böyle bir performansı halen bize veriyor olması oldukça etkileyici. Oyun deneyimi açısından da FPS drop'u çok nadir diyebilirim. Genel olarak gayet akıcı bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Özellikle de düşük grafiklerde 60 FPS'te oyunun aktığını söyleyebilirim. Fakat PUBG gibi yüksek grafikli oyunlara uzun süre oynadığımızda cihazımız biraz fazla ısınıyor ve pili de oyunlarda çok hızlı tükettiğini, ortalama 2-2,5 saatlik PUBG sonrasında bataryamızın tamamen bittiğini de söyleyeyim. Eğer oyun oynamak için bu telefonu alacaksanız bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ancak arada bir oyun oynuyorsanız iPhone 8 size yeterli gelecektir. Günlük kullanımda da yeni gelen güncellemeleri yüklediğinizde de halen iPhone 8'in performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Burada 2 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü iOS ekosisteminde bu RAM miktarı herhangi bir problem yaşatmıyor. Uygulama açılış hızlarında arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da herhangi bir yavaşlama, donma, takılma sorunu yaşamıyoruz. Yani günlük kullanımda da iPhone 8 bize halen tepkisel güzel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması da oldukça kolay. Dostlar, performans konusunda iPhone 8'de daha uzun yıllar sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki burada cihazın batarya sağlığı da işlemcinin performansında çok büyük bir etken. Yani batarya sağlığınız %80'lere ve daha da altına geldiğinde telefonunuzda kasma, donma sorunları başlayabilir. Bu yüzden bunları yaşamamak için bataryayı en az 2 yılda bir değiştirmenizi öneririm. Şimdi batarya özelliklerine değinirsek, burada 1821 mAh'lik küçük bir batarya bizleri karşılarken hızlı şarj kısmında 15 Watt'lık bir desteğin bize sunulduğunu da belirteyim. Fakat kutu içeriğimizden sadece 5 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle de sıfırdan 100'e ortalama 2 saatte doldurabiliyoruz. iPhone 8 batarya performansı olarak gerçekten kötü, fakat iPhone 7'de olduğu gibi iPhone 8'de de piyasada muadil olarak satılan yüksek miliamperli bataryalardan alırsanız batarya performansınız biraz daha iyi seviyelere gelebilir. Ama orijinal piliyle ortalamada 3,5, zorlarsanız da en fazla 4 saat gibi ekran süreleri alabiliyoruz. Tabii ki bu süreler günlük kullanım için. Eğer oyun oynarsanız bu süreler 2 saat civarına kadar düşebiliyor. Batarya performansı olarak zaten çıktığı dönemlerde de çok iyi bir cihaz değildi. Şu anda yeni gelen güncellemelerle uygulamalar işlemciyi daha çok yorduğundan batarya performansımız maalesef daha da kötü bir hale geldi. Şimdi bataryadan telefonumuzun güvenlik seçeneklerine değinirsek, burada Home tuşuna entegre Touch ID sensörünü görürken bu parmak izi okuyucumuz gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Burada parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranın kilidini çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz. iPhone 8 hoparlör konusunda da stereo hoparlör sistemiyle gelirken bu hoparlörler hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında güzel bir performansı bizlere veriyor. Kablosuz bağlantı özelliklerinde de iPhone 8'de Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine yer verilmiş. Buna ek olarak suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da IP67 korumasıyla iPhone 8 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yazılım tarafında ise iOS 11 ile duyurulan iPhone 8 şu anda iOS 15 sürümünü de sorunsuz bir şekilde aldı ve en az iOS 18'e kadar da güncellemeleri alacağını düşünüyorum. Şu an için minimum 3 senelik bir güncelleme desteğinin kaldığını da söyleyebiliriz. Zaten genel yazılım performansı olarak da stabilite ve verimlilik açısından iOS cihazlarda uzun yıllar sorun yaşamıyoruz. Yazılım konusunda batarya sağlığınız ve depolama alanında sonuna kadar doldurmadığınız sürece memnun kalacağınızı düşünüyorum. Dostlar, şimdi iPhone 8 ile ilgili son bir değerlendirme yapmam gerekirse, eğer küçük ekran boyutu ve batarya performansının gerçekten zayıf olması sizin için pek bir problem değilse, yani gün içinde tekrar şarja takar yoluma devam ederim diyorsanız, bunun yanında telefonu genel olarak günlük işlerinizde kullanıyorsanız halen kasma, donma, takılma problemleri yaşamadan memnuniyetle kullanabileceğiniz bir cihaz diyebilirim. Açıkçası iPhone 8'in iPhone 7'ye kıyasla da daha uzun ömürlü ve daha mantıklı bir model olduğunu da düşünüyorum. Peki siz iPhone 8 hakkında neler düşünüyorsunuz? Halen alınır mı, alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.